Bu videomda Amerika'ya yasa dışı gelmenin gerçek faturası, gerçek maliyeti, neler size kazandırır, neler kaybettirir? Acaba Amerika'ya Meksika üzerinden yasa dışı gelmeli misiniz? Amerika'ya kaçak yolla girdiğin için evlenip eşin üzerinden green card alma şansını kaybettin. Herhangi bir şekilde sponsorluk da artık sana yapılamaz. Senin sınırdan kaçak girdiğin için tek çıkış yolun abicim ilticadır. Zaten DoorDash şoförlüğünde para yok arkadaşlar. O sektör kurudu. Eksi 40 bin şu anda elimizde var. Daha cebimize böyle zırnık kadar para girmedi. Hiçbir şekilde çalışmadık, çalışamadık. Amerika cennet değil. Herkese merhaba dostlar. Miami, Florida'dan sevgiler, saygılar. Ekim ayındayız. Havayı görüyorsunuz. Arkamdaki manzara zaten mükemmel ötesi. Son zamanlarda Amerika'ya aşırı bir Türkiye'den illegal göç var. 2021 yılından şu ana kadar yaklaşık olarak 30 bini geçik Türk vatandaşı Amerika'ya Meksika üzerinden sınırı geçerek gelmiş. 2023 yılında bu sayı yaklaşık 15 bin. Türkiye gibi bir ülke için bu inanılmaz yüksek bir rakam. Bu videomda Amerika'ya yasa dışı gelmenin gerçek faturası, gerçek maliyeti, neler size kazandırır, neler kaybettirir? Acaba Amerika'ya Meksika üzerinden yasa dışı gelmeli misiniz? Bu soruda beraber cevabını arayacağız. Hazırsanız başlayalım. Dostlar 2-3 hafta önce Milton adında çok güçlü bir fırtına geldi. O ne la? Ağaç kakan hayatımda ilk defa görüyorum ve girdi içeri. Kasırga Miami taraflarına vurmadı. Daha çok Orta Florida'yı etkiledi diyebiliriz. Videonun başında da dediğim gibi 2021 yılının başından bu yana Amerika'ya Meksika üzerinden 30 bini geçik vatandaşımız girmiş. Sırf 2023 yılında bu sayı 15 bin. Ve şu anda 2024 yılı bitmek üzere, şurada 1-2 ay kaldı. Eminim bu sayı 15 bini de geçmiştir. Tekrardan Trump'ın geleceğini düşünüyorlar, göçmenlik yasalarının zorlaşacağını düşünüyorlar dersek bence en azından bir 20-25 bine vurmuştur. Benim bu videoda anlatacaklarım çevremdeki yasa dışı gelen arkadaşlarımdan, eşimden, dostumdan çıkardığım derslerdir. Ben hiçbir şekilde bir avukat değilim, danışman değilim. Öncelikle imkanınız varsa Amerika'ya yasal yollarla gelmeye çalışın abi. Yasal yollarla gelin, buranın ne olduğunu önce bir görün. Bunu dediğim için bana sinirlenenler olacak. Ya oraya gitmişsin kardeşim de ağzına ne gelirse söylüyorsun diyenler olacak. Videoyu izle. Sen o zaman yasal yolla mı, yasa dışı yolla mı gelmek istediğine karar ver. Yasa dışı yollarla nasıl geliniyor? Bir tane kaçakçı buluyorsun. İşte şebeke deniyor, kartel deniyor. Bildiğiniz insan kaçakçısı. Değil mi? Türkiye'de buna bir 10-15 bin dolar para bayılıyorsun. Daha bu işe başladık. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Eksi 15 bin dolar gitti. 15 bin dolar şu anda Türkiye'de 500 bin TL'ye yakın bir para yapıyor arkadaşlar. Hatırı sayılır bir para. Eksi 15 bin dolarla başladık. Peki sonra nasıl geliyoruz? Sonrasında adamlar size işte ya Meksika'ya uçak bileti alıyorlar. Oradan olmadı diyelim Güney Amerika ülkelerine uçak bileti alıyorlar. Bazı kaçakçılar Meksika üzerinden getiriyor. Bazıları yok Brezilya'ya götürüyor. Brezilya'dan yukarı doğru yürüyorsun. İşte orada Kolombiya'dır, Ekvador'dur, Meksika'ya kadar manuel şekilde yürüyorsun. Yani herhangi bir şekilde öyle lüks araçlarla, Uber'lerle falan taşımıyorlar. Bu videoyu izleyip Türkiye'de yaşayan insanlar olarak hayatınızda hiç buna benzer bir deneyim yaşadınız mı? Eminim çoğunuz yaşamamışsınızdır. Hani belki bazılarınız aranızda yasa dışı işler çeviriyor olabilir. Olabilir. Ama dilini bile konuşmadığınız bir ülkeye bırakılıp kaçakçılar aracılığıyla 4-5 tane ülkeyi geçmek falan bunlar kolay şeyler değil arkadaşlar. Bu bir oyun değil. Oraya gidip ölenler oluyor. Bu bir gerçek. Sonrasında bir şekilde Amerikan sınırını geçiyorsunuz değil mi? Yok işte kimisi diyor nehirden geçtik, kimisi diyor duvardan tırmandık, hendekten atladık falan filan. Devamında geçiyorsun abi. Geçtikten sonra Amerikan polisi zaten senin çevirdiğin dümeni biliyorlar. Hani sen oraya gidip de kimsenin aklına gelmeyen bir taktik uygulamıyorsun. Sınırı geçtikten sonra seni alıp detention center'a götürüyorlar. Yani bir nevi sığınmacıların olduğu bir hapishane gibi düşünebiliriz. Şimdi gelelim ikinci soruma. Bu videoyu izleyip 20'li, 25'li, 30'lu yaşlarda olan bu yaşlarda hapishaneye girmiş kaç kişi var? Veya şöyle diyeyim, Amerikan hapishanesine girmiş kaç kişi var? Dilini bile konuşmadığınız gardiyanlarla nasıl iletişim kuracaksınız? İçeride adamlar size bir şey dediği zaman ne anlayacaksınız? Ananız babanız yanınızda mı? Hiç kimse yok. İçeri girdiniz. İçeri girince abi kimsenin bilmediği bir mantık var. Oradaki hakim abimize bağlı. Oradaki immigration judge yani bildiğiniz hakim, göçmenlik hakimi
Artık o andaki kaynaklarına göre, yerin durumuna göre, senin geçmişine göre, background, hani senin bir GBT'n var ya, tabii Amerikan hükümeti senin GBT'ne nasıl hakim olabilir? Çok da olamazlar. Hakim olabildiklerine kadar seni orada tutuyorlar. 3 ay kalan arkadaşlarım da var. 3 hafta kalan arkadaşlar da var. Hatta bir aralar bu kaçakçılar şey diyordu. Kampsız Amerika'ya girmek, işte direkt giriyorsun, direkt salıyorlar falan diye böyle tanıtımda yaptıklarını hatırlıyorum. Bu arada bu videoyu izleyen kaçakçı arkadaşlar varsa, abi sizin ekmeğinize taş koymak falan değil niyetim ha. Bunu söyleyeyim. Sadece bunu izleyen çok çoluk çocuk saf insan var. Burayı cennet sanıyorlar. Şimdi tabii böyle görünce cennet olduğunu düşünebilirsin. Haklısın ama işler göründüğü gibi değil. Sadece ben onlara açıklıyorum. Videonun sonunda ister gelir ister gelmez kendisine kalmış. Neyse, dediğim gibi hapse girdin abi. 3 ay kaldın. Zaten -15'teydik, hatırlıyorsun. Yol üzerinde bir de önüne gelen para istiyor. Ekstradan rüşvet istiyorlar. Yani buna benzer olaylar zaten yaşanacak da yani ben 15.000 burada düz konuştum. Hakim senin cezanı kesti. 3 ay yattın, 2 ay yattın, her neyse. Sonrasında bond denen bir para var. Bu da senin, Türkçesi arkadaşlar, tam olarak kefalet. Bu paradan da kastım öyle 100 dolar 200 dolar değil ha. Adamın yaşına göre, geçmişine göre, suçlu mu, durumu nedir, o andaki hakimin keyfine göre 10.000 dolar, 15.000 dolar civarı. Tabii daha da yukarı çıkabilir. Sen ağır suçlusundur Türkiye'de, belki 30.000 derler ama biz gene düz diyelim 10.000 dolar olsun. 10.000 dolar Amerika'ya kefalet vererek çıkıyorsun. Bir de çıkarken bir de sponsor bulmanı istiyorlar. Bir de bir kardeşin olacak, eşin dostun olacak. Ki çoğumuzun öyle bir eşi, dostu, kardeşi yok. Türkiye'de yaşıyoruz. Bizim bu işte liseden arkadaşımız, ortaokuldan mahalle kankamız falan Amerika'da yaşıyor ama onlar hep hani telefonda şey derler ya, kardeşim Amerika'ya geldin mi beni ara, işin hazır, evin hazır falan. Dostlar, onların hepsi dümenci, hepsi yalancı. Öyle bir şey yok. Amerika'ya geldiğiniz zaman eğer ki onları ararsanız telefonlarınızı bile açmazlar. Neden? Çünkü bu adamlar size sponsor oluyor. Sponsorluk bir nevi sorumluluk gerektiriyor. Diyorlar ki biz bu adamı bulamazsak sana ulaşacağız kardeşim. Buna imza atıyor musun? Önemli bir sorumluluk. Amerika tehlikeli bir yer. Ne olur ne olmaz. Kimseye güvenemezsiniz. Sponsoru da buldun. 10.000 doları da kefalet olarak verdin, çıktın abi. Ne etti? -25.000'deyiz. Daha cebimize 1 gram para girmedi. 3-4 aydır da sefalet içinde yaşıyoruz. Çıktık ya, ne yapacağız? İlticaya başvuracağız. Bakın, iltica bir insanlık hakkıdır. Eğer ki yaşadığınız ülkede cinsiyetinizden, dininizden, dilinizden herhangi bir şekilde zulme uğruyorsanız, hapishaneye atılıp veya herhangi bir şekilde size eşitsizlik, adaletsizlik, işe almama gibi işlemlere maruz kalıyorsanız ilticaya başvurabilirsiniz. Bu herhangi bir şekilde vatan hainliği değildir. Bunu açıkça söyleyeyim. Hani ilticaya başvuranlar şöyledir, böyledir, değildir. Ama Türkiye'den gelen çoğu arkadaşın böyle bir durumu yok. Hani sen şimdi Afganistan'dan gelirsin, Taliban'la aran iyi değildir. Geri dönersen seni asacaklardır, öldüreceklerdir. Bu zaman ilticaya başvur. Venezuelalısındır abi, ülkene dönsen açlıktan öleceksin. Gene iltica senin hakkın. Türkiye'de öyle bir Allah'a şükür aktif savaş durumu yok. Genel olarak insanlarımız cinsiyet ayrımcılığından ötürü bir hapse girmiyor. Evet, kötü şeyler oluyor, görüyoruz. Yani kadınlarımıza sokakta yürüyemez oldu. Bunlar haklısınız ama Türkiye'de kimse sen kadınsın hapse gir diye bir muamele yok. Bu bahsettiğim Türkiye'nin otomatik olarak ilticası kabul edilen ülkeler listesinde olmasını çıkartıyor. Sizin kendinize özel bir davanızın olması lazım. Sonrasında abi ilticaya başvuracağız değil mi? İlticaya nasıl başvuracağız? 5.000 dolar, 6.000 dolar, 7.000 dolar gibi bir avukat ücretleriyle başvuruyorsun. Zaten -25.000'deyiz şu anda. Hadi 5.000 dolar da avukat ücreti verdik diyelim. Ne etti? -30.000. -30.000 verdik. Daha yasal sürecimizi başlattık. Amerika'da yaşadığınız için sizin kişisel masraflarınız olacak. Kiranız olacak, depozito ödeyeceksiniz. Yaşadığınız şehre göre değişmekle birlikte bir araba almanız gerekecek değil mi? Bunları da düşününce hani kira 1.000 dolar, depozito 1.000 dolar, araba iyi kötü 5-10 bin dolar. 10.000 dolar diyelim abi. Kaç etti? 40.000. -40.000 şu anda elimizde var. Daha cebimize böyle zırnık kadar para girmedi. Hiçbir şekilde çalışmadık, çalışamadık. Sen zaten Amerika'ya kaçak yolla girdiğin için evlenip
bir eşin üzerinden green card alma şansını kaybettin. Alamazsın. Nasıl alırsın? Evlenirsin. Sonrasında Türkiye'ye gidersin. Türkiye'den nişanlılık vizesine, evlilik vizesi neyse ona başvurursun. Bir iki sene beklersin, o şekilde alırsın. Ama Amerika için de alamazsın. Herhangi bir şekilde sponsorluk da artık sana yapılamaz. Senin sınırdan kaçak girdiğin için tek çıkış yolun abicim ilticadır. Eğer ki sen buraya yasal olarak gelmiş olsaydın bir şekilde gene işte öğrenci vizesiyle geldin, turist vizesiyle geldin, ne yapardın? Ha turist vizeni uzatırdın, öğrenci vizesine çevirirdin, evlenirdin, bir iş kurmaya çalışırdın. Bunların hepsi olasılıklar arasındaydı. Ama sen sınırdan kaçak girdiğin için, Amerika'ya emri vaki yaptığın, beni ülkemde öldürecekler dediğin için şu anda o şansların hepsini kaybettin. Tamam abi, şimdi eksi 40'la hayata başlıyoruz. Neyse, moral bozmak yok. Eksi 40 değil mi? 6 ayımız, 3 ayımız işte sınırda, hapishanede falan geçmiş, sorun yok abi. Eksi 40'la başlıyoruz. Sonrasında iltica başvurunun çalışma izni alabiliyorsunuz. İşte herhalde bir sene sonra falan gönderiyorlar diye düşünüyorum. Bu arkadaşlar genelde şoförlük yapıyorlar. En başta DoorDash şoförlüğü, Uber şoförlüğü. Devamında tır şoförlüğüne çeviriyorlar. Zaten DoorDash şoförlüğünde para yok arkadaşlar. O sektör kurudu. Hani ben DoorDash yapıyorum, DoorDash'ciyim falan öyle sebeplerden ötürü değil. Ben gerçeği söylüyorum. Bütün bu sınırdan gelen arkadaşlar DoorDash'e akın ettiği için, Uber Eats'e akın ettiği için o işler çok yavaşladı. İlk sene eksi 40 bin dolar, peki şu ana kadar yaşadıklarımıza değdi mi? Şimdi düşünelim, bir sene boyunca zulüm çektik. Sınırdan geçtik. Sınırdan sonra hapishaneye gittik. Devamında para ödeyerek hapishaneden, yani kamptan çıktık. Ona buna yardım dileye dileye bir ev bulduk. Yani burada abiniz, eşiniz, kardeşiniz yoksa öyle kolay kolay kimse de evini açmaz. Hadi biz bulduk birini diyelim. Sonrasında araba aldık, ehliyet aldık. Bunların hepsini başardık. Çok şükür. Bu videoyu izliyorsan belki de şöyle diyeceksin. Ya kardeşim sen Amerika'ya gitmişsin, tuzun kuru bık bık konuşuyorsun falan. Haklısın. Belki seni anlayamayabilirim. Sadece ben Amerika'da yaşayan bir insan olarak sana tecrübelerimden bahsediyorum. Eksi 40 binine geliyorsun. 40 bin şu anda Türkiye'de bir ev demek. Adamlar evini, arabasını satıyor. Türkiye'de evini sattın, geldin buraya 40 bin, 50 bin dolarını harcadın. O evi geri alman kısa vadede imkansız. Belki 3 sene tır sürersen alabilirsin. Ona lafım yok. Kaçaklık durumundan bahsettik. Videomun son kısmına geçmek istiyorum. Peki bu kaçak yolla gelmek yerine şu yolu denemeye ne dersin? Abicim, yasal olarak gel, Amerika'yı gör. Eğer ki öğrenciysen, üniversite öğrencisiysen önünde çok büyük bir şans var. J1 vizesine başvurabilirsin. Work and Travel vizesi. Eğer ki ortalaman çok kötü değilse, 4 senelik bir eğitim kurumunda okuyorsan J1 vizesine başvurmanı öneririm. J1 vizesi 3.000 dolar, 4.000 dolar civarı bir masrafla alınan bir vize. Buraya geliyorsun, çalışıyorsun. Devamında Amerika'yı çok beğenirsen öğrenci vizesine çevirebilirsin. Yasa dışı bir şey değil. Veya bir daha J1'la gelirsin. Devamında insanlarla tanışırsın. Belki gerçekten sevdiğin bir insan çıkar. Evlenebilirsin. Veya turist vizesi. Abi ben okuldan mezun oldum, turist vizesiyle nasıl gelirim? Ya kardeşim sen gerçekten turist olduğunu Amerika hükümetine ispatlaman lazım. Git Avrupa'yı gez. Afrika'yı gez, Asya'yı gez. Bakın eksi 40 bin dolar sırf burada olabilmek için vermek var. Ve o 40 bin doların 15 bin dolarıyla sen dünyayı gezersin. Millet cebinde 200-300 dolarla dünya gezmesine çıkıyor. Senin pasaportunda 15-20 tane mühür varsa zaten turist vizesini kolayca alırsın kardeşim. Ben turistim dersin gayet. Kanıt mı istiyorsunuz? Bak pasaportuma bütün Almanya'ya girmişim, Fransa'ya gitmişim, Asya'ya gezmişim, Afrika'ya gezmişim. Bu şekilde turist vizesi alabilirsiniz. Ve turist olduğunuzu Amerika'ya kanıtlamanız lazım. Dediğim gibi bu turist vizesiyle gelirsin, etrafa bakarsın. Zaten turist vizesiyle gelince 6 ay şansın var. Benim turist vizesiyle gelen arkadaşlarım var. O turist vizesiyle gelen arkadaşlar Amerika'nın gerçekten de göründüğü gibi olmadığını fark ediyorlar. Göründüğü gibi değil. Şimdi size bazı ekran görüntüleri paylaşmak istiyorum. Hani buraya geliyorsunuz, zorlanıyorsunuz dedim ya. Paylaşacağım ekran görüntülerinden bir tanesi, bakın ekrana koyacağım. Bu arkadaş Amerika'ya kaçak yolla gelmiş ve diyor ki abi kalacak yerim yok. İstersen senin evinin bahçesine çadır atayım diyor. Bak, çadır atıyor internetten. Bana mesaj atıyor. Hiç hayatımda tanımadığım bir insan. Şimdi gelelim ikincisine. Bakın bu arkadaş yasa olarak gelmişti.
Bana yazdığında diyor ki abi diyor yani etrafımda eş dost olmasa geri döneceğim diyor. Hani artık illallah etmiş. Gelelim bu üçüncü arkadaşa. Bu da yasal yollarla geldi. Green Card'ı var. Ama yanında para getirmedi. Yanında para getirmediği için şu anda çok zorlanıyor. Bakın orada yazmış ki bütün aksilikler, şanssızlıklar beni buluyor. Vardır burada bir hayır diyor. Ama öyle değil aslında. Amerika'nın ilk seneleri böyle. Şimdi sen Amerika'ya turist olarak gelirsen zaten 4-5 ay kalınca Amerika'nın nasıl bir yer olduğunu az çok anlayacaksın. Memuriyeti bırakıp, doktorluğu bırakıp, avukatlık ofisinde çalışıyorsundur veya işçisindir, böyle güzel bir maaşın vardır. Onları bırakıp buraya böyle tır şoförü olmaya falan değer mi? 2 kere düşün. Ya da düşünme, eksi 40 bin dolar gibi bir uçuk meblağ harcayacağına gel buraya bir turist vizesiyle 10 bin dolar, 15 bin dolar harca, onun yarısını harca, evini satma. Burayı gör. Beğenmezsen git kendi ülkene kardeşim. Beğenmezsen cillop gibi Türkiye var. Amerika cennet değil. Amerika'da her şey dört dörtlük değil. Bunların farkına varmanızı istiyorum. Ama senin gerçekten ilticaya başvurman gerekiyordur. Herhangi bir sebepten ötürü Türkiye'de zulme uğruyorsundur. Kapı açık ama sırf ekonomik sebeplerden ötürü YouTube'da gördüğünüz Amerika'ya gittim bir senede ev aldım, 3 senede tır filosu kurdum falan. Oğlum doğru olabilir mi? Bakın olabilir. Ama yüzde kaçı bu kadar şanslı? Yüzde kaçının bu kadar nasibi var? İnanmayın abi. İnanmayın gerçekten. Benim size tavsiyem olabildiğince yasal gelin, Amerika'yı görün. Devamında kararınızı verin. Amerika zaten yasal olarak gelince nasıl bir yer olduğunu anlayacaksın. Diyeceğim de şu anda hava ve manzara çok güzel. Pek de doğru bir mekan seçimi olmamış gibi. Neyse dostlar, benim diyeceklerim bu kadar. Size tecrübelerimden bahsedeyim. Kendinize iyi bakın. Videoma ne düşündüğünüzü yazın. Videomda kesinlikle doğruları söylemek istedim. Kimsenin bahsetmediği gerçeklerden bahsettim. Herhangi bir şekilde zaten kafanıza koymuşsanız beni çok ipleyeceğinizi düşünmüyorum. Hayırlısı olsun. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ozfly is out.